Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Avcı. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Herkesin merak ettiği bir konuyla başlayacağız. İlk soruyu sorayım. Kilo problemi neden yaşanıyor ve kilo verme sürecinde neden zorlanıyoruz? Şöyle söyleyeyim, kilo probleminin aslında birçok sebebi var. En başta fiziksel olarak bakmak lazım veya metabolik olarak bakmak lazım. Tiroid hormonlarımız normal çalışıyor mu? Veya polikistik over sendromumuz var mı? İnsülin direncimiz var mı? Vücudumuzda belirli vitamin, minerallerin eksiklikleri, durumları var mı? Bunların her biri kilo almamıza sebep olabiliyor. Biz bunları çözmediğimiz zaman da kilo vermekte zorlanıyoruz. O yüzden sadece aslında kilo verme süreci, işte yediklerini azalt, hareketini arttır, kilo verirsin nasıl olsa denilecek bir süreç değil. Sizin tiroidleriniz yavaş çalışıyorsa ne yaparsanız yapın, oradaki sorunu çözmezseniz yine kilo vermekte zorlanırsınız. Bunun dışında fiziksel veya metabolik bir durum yoksa da psikolojik durumlarda oldukça etkiliyor. Ben mesleğe ilk başladığım zamanlarda işte hani diyeti yazarız, danışanlar buna uyar ve kilo verirler diye düşünüyorduk. Yazdık baktık bir kısmı gerçekten çok güzel kilo veriyorlar ama belirli bir yerden sonra yeterli gelmediğini gördük. O noktada psikolojik gerçekten oldukça etkili olduğunu fark ettim ben. Hatta o zaman yüksek lisans tezimi de obezite ve depresyon üzerinden yaptım. Daha sonraları da baktım hani gerçekten psikoloji işin içinde oldukça önemli. İnsanın kendisiyle ilgili inançları veya böyle duygusal yemeler. Birine öfkeleniyor ve bunu yemekten çıkarıyor. Strese giriyor. Yine bunu yemek yiyerek çözmeye çalışıyor gibi durumlar var. Burada da ben kendimi geliştirmek adına nörokoçluk eğitimi aldım ve bununla desteklemeye başladım. O yönden de psikolojiyle desteklemek gerekiyor. Bir insanın psikolojisiyle ilgili de bir sıkıntı varsa, kilo alma korkusu varsa, küçüklükten öğretilen şeyler varsa, işte kilo verirsen hasta olursun gibi veya tabağını bitirmezsen arkandan ağlar gibi inançlar da aslında yetişkinlikte insanların yeniden kilo alma problemi yaşamasına sebep oluyor. Bunların dışında genetik yatkınlığı olabilir ama genetik yatkınlığı da tabii ki beslenme alışkanlıklarıyla desteklerse kilo alıyor veya bir buna hastalık, metabolik bir durum eşlik ederse kilo alıyor. Ama genetik yatkınlık tabii ki kilo alma sürecini kolaylaştırmış oluyor. Yine ilaçlar, kullanılan ilaçlar kilo alma problemine sebep oluyor. Kadınların gebelik süreci, emzirme süreci, menopoz süreci bunlar kilo almalarına neden oluyor. Ve ben olaya şöyle bakıyorum, bu iş ruh, beden ve zihin bütünsel olarak bakmak gerekiyor. Hepsini birden iyileştirmek gerekiyor çünkü hepsi birbirini etkiliyor. O yönden hani kilo almak öyle işte az ye, biraz da hareket et, kilo verirsin denilen bir süreç değil. Bir tarafı iyileştirmezseniz problem hep devam ediyor. Multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Peki kilo vermek için bir diyetisyen şart mıdır? Ya da kilo verme sürecinde motivasyon nasıl sağlanır? Yani şöyle söyleyeyim, kendi kendine yapmaya çalıştığın zaman bu işi, benim danışanlarımdan gözlemlediğim o süreç genelde başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çünkü bugün diyete başladım, pazartesi ise de özellikle başladım ama akşama ya tamam bugün iyiyim de yarın devam ederim. Öteleniyor değil mi? Aynen. Bir de diyetisyene geldiğiniz zaman sizi kontrol eden bir mekanizmanın olması orada her zaman daha disiplinli olmanızı sağlıyor. Tabii ki şey değil, hayatınız boyunca da bir diyetisyene gidecek misiniz? Belirli aralıklarla gidilebilir. Yani şöyle söyleyeyim, sağlıklı beslenme ile ilgili bir probleminiz varsa, kronik bir hastalığınız varsa diyetisyene gitmek lazım. Çünkü oralarda tıbbi beslenme tedavisi gerekir. Olsa iyi olur aslında, olmuyor Kesinlikle tek başına olmuyor açıkçası. Evet. Zor oluyor. Gerçekten oldukça zor oluyor. Motivasyon kısmına gelecek olursak da kişinin önce kendisine bir hedef belirlemesi gerekiyor.
Yani ona da gerçekçi bir hedef belirlemesi gerekiyor. İşte 30 kilo vermem gerekiyor diyor ama bu 30 kiloyu çok kısa bir sürede vermeyi amaçlarsa genelde sonu hüsran oluyor. Bir diyetisyene gittiğiniz zaman orada sizin gerçekten ideal ağırlığınızın ne olması gerektiği hesaplanır. Ondan sonraki süreçte bu daha küçük hedeflere bölünür. İşte 30 kilo tamam vermeniz gerekiyor olabilir. Bunu ayda işte 5 kilo, ayda 5 kilo, 5 kilo gibi daha gerçekçi ilerlemek lazım. Peki Elif Hanım, diyetten bahsediyoruz ama diyet bir sağlıklı beslenme mi yoksa bir eziyet mi? Yani şöyle, diyet dediğimiz şey sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı beslenme alışkanlığıdır. Yani diyeti siz eziyet olarak görürseniz, yani şöyle yaparsanız eziyet haline gelir. Her şeyi kısıtlayayım, ben şunları çok sevdiğim pastayı çok seviyorum ama asla yemeyeceğim diyetteyken, tatlıyı çok seviyorum asla yemeyeceğim şeklinde ilerlerseniz bu size bir eziyet haline gelir diyet. Ama bunu sağlıklı beslenme alışkanlığı olarak görürseniz süreç keyifli olur, sürdürülebilir olur ve hayat boyu devam edebilirsiniz. O zaman da kilo verdim, aldım sıkıntıları yaşamazsınız. Aç kalmak yerine dengeli beslenmek her şeyden porsiyon kontrollü bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde hayatınıza eklemek gerekir. Yoksa tamamen bir eziyet haline dönüşür. Öyle. Peki kilo verme sürecinde strese girenlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Öncelikle az önce söylediğim gibi, yani ben diyet yapıyorum, şunları asla yemeyeceğim şeklinde olaya bakarsanız kesinlikle strese girersiniz. Olaya ben sağlıklı besleniyorum, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanıyorum diye bakmak lazım. Böyle baktığınız zaman stresinizi azaltırsınız. Ama bunlar tamamen bana yasak, bunları asla yemeyeceğim derseniz vücudunuzu o zaman strese girdirmiş olursunuz. Diyet de kişiye göre verilir değil mi Elif Hanım? Yani Kesinlikle. asıl damak zevkine göre, yediği şeylere göre. Kesinlikle öyle. Yani popüler diye herhangi bir işte aralıklı oruç şu anda popüler. Ben aralıklı oruç uygulayayım. Sizin yapınıza uygun değilse, yaşam tarzınıza uygun değilse sonu yine bunun hüsran olur, yine başarısız olur. Ama size uygun bir liste, sizin yaşam tarzınıza uygun bir beslenme programıyla ilerlerseniz o zaman sürdürülebilir olur. Önemli olan da budur zaten. Zaten hani size uygun olmayan bir beslenme programıyla kilo vermeye çalışmak da sizi strese girdirir. Sık tartılmak mesela oldukça strese girdiren bir şey. Danışanlarıma ben özellikle öneririm. Haftada birden fazla tartılmalarını istemem. Sık sık tartılmak, bazen haftanın ortasında çok düşük çıkabilirsiniz, bazen yüksek çıkabilirsiniz. Bu da insanı strese girdiren bir durumdur. Yetersiz su içmek mesela, diyet sürecinde yetersiz su içmek de strese girdirir. Özellikle depresif ruh haline sebep olur yetersiz su tüketimi. Stres için özellikle nefes egzersizleri yapılabilir. O da oldukça etkili. Ve başta demiştik, vitamin, mineral eksiklikleri de bizim strese girmemize sebep olabilir. Özellikle D vitamini eksikliği olduğunda depresif ruh haline yatkınlığımız oluyor. Bunlara da dikkat etmek gerekir ve açık havada yürüyüşü ben en çok öneriyorum. Elif Hanım, besinler stres seviyesini etki eder mi? Kesinlikle ederler. Özellikle şekerli besinler, karbonhidrat oranı yüksek olan besinler bizim insülin salınımımızı normalin üzerinde arttırır. Bu da aynı zamanda kortizol hormonumuzda da artmasına sebep olur, bizim strese girmemize sebep olur. Veya serotonin ve dopaminin öncüsü triptofan içeren besinler vardır. Bunları yiyip içtiğiniz zaman da stres seviyenizde azalmalar olur. Yani yediğimiz, içtiğimiz şeyler bizim stresimizi arttırabilir, azaltabilir. Peki bu stresi azaltan ve arttıran besinlerden biraz bahsetsek? Tabii. Stresi azaltan besinlerden bahsedecek olursak, bunlar özellikle magnezyum, çinko, omega 3 destek, bunları içeren besinler bizim stresimizi azaltan besinlerdir. Bir de triptofandan zengin besinler stresimizi azaltır. Bunlar mesela kakao, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı meyveler, yağlı balıklar, ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişler.
Bunlar bizim stresimizi azaltan besinlerdir. Kabak çekirdeği mesela triptofan içerir ve stresimizi azaltan besinlerden birisidir. En başta ama tekrar ediyorum, yeterli su tüketimi. Yeterli su tüketmezseniz strese yatkınlığımız artar. Stresimizi arttıran besinlere gelecek olursak orada da özellikle işlenmiş besinler, abur cubur olarak nitelendirdiğimiz besinler stresimizi arttırır bizim. Aşırı kahve tüketimi, aşırı kafein alımı stresimizi arttırır. Fazla şeker stresi arttıranların başında gelir. İnsülinimizi etkilediği için şekerli, şeker içeren besinler, bunlar da stresimizi arttıran besinlerdendir. Ve alkol. Alkol de bizim böbrek üstü bezlerimizden salınan hormonlarımızı etkilediği için alkolün fazla tüketimi de stresimizi arttırır. Kilo verme sürecinde başarılı olmak için neler yapılmalıdır? Öncelikle dediğimiz gibi gerçekçi bir hedef belirleyeceğiz kendimize. Ve bu hedefe ulaşmak için ne yapabiliriz? Gerçekten neler yapabileceğimize dair bir hareket planı oluşturmamız gerekiyor. Bu hareket planı olarak da yani şöyle demeyelim, 20 kilo vereceğim ben, 20 kilo vermek istiyorum gibi değil de ben her gün 2 litre, 2,5 litre su içmeye karar verdim. Veya günde 2 porsiyon meyve tüketmeye karar verdim. Günde 2 porsiyon yoğurt tüketeceğim. Yani böyle madde madde neler yapacağınızı belirlemek lazım. Yoksa kilo vermek istiyorum çok havada kalıyor. Ve bunun için genelde bir şey yapmıyoruz. Ve buna hareket planı da oluşturduktan sonra ne olursa olsun onları uygulamak lazım. Yani bazen çünkü bize belki egzersiz yapmak kilo vermek için zor geliyor. Ya da mutfağa girip kendimize özel bir şeyler hazırlamak zor geliyor. Bundan dolayı ya da başarısız olma korkusu. Yani zaten yapamayacağım, hani zaten başaramayacağım ben bu işi diye. Bu korkular da bizim orada bizi engelleyen şeylerden. Hareket planı oluşturmak bize bu yönden iyi geliyor. Ve ne olursa olsun o hareket planına da uymak gerekiyor. Tabii bu süreçte bir diyetisyenden destek almak, onun size yol arkadaşlığı etmesi, aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi öğrenmek, vücudunuzda bir eksiklik varsa burada multidisipliner bir çalışmayla bunu desteklemek, psikolojik bir sıkıntı varsa bunu gerekirse terapi desteğiyle desteklemek, diyetteki başarınızı artıracaktır. Yani her türlü ruh, beden, zihin bütünlüğünü sağlamak esas önemli olan, başarılı olmak için. O bütünlüğü sağladığımız zaman başarı da kendiliğinden geliyor. Evet, inanacaksınız. Belki bu dengeli beslenme hayata entegre edeceğiz. Eziyet olmaktan çıkacak. Yaşam şeklimiz o şekilde olacak. Kesinlikle. Bu işin başı kendine inanmak ve kararlı olmak. Ve verilen kilo da kişiye göre, ben izleyicilerimiz için soruyorum. Hani bundan da biraz bahsedebiliriz. Belki bir danışanınız ayda 4 kilo verdi, diğeri 5 kilo verdi, belki biri 2 kilo verdi. Bu neye göre bu tamamen o kişinin hastalığı var mı yok mu, vitamin, mineral eksikliği var mı yok mu? Sahip olduğu kiloya göre de değişebiliyor değil mi? Tabii başlangıç kilosuna göre, daha önce bir diyet, kendine diyet yapmış mı, çok kısıtlı diyetler yapmış mı? Bunlara göre değişir. Yani aynı kiloda, aynı boyda, aynı cinsiyette iki insan aynı diyeti yaptığında farklı kilolar verecektir. Tüm bu etkilerden dolayı. Her şey bile aynı olsa, metabolik olarak da aynı olsa süreç, psikolojimizin, stres seviyemizin aynı olması mümkün Hepsi değil etken. zaten. Hepsi etkili. Zaten diyette motivasyonu da başarıyı da arttıran şeylerden birisi de burada kendimizi asla başkalarıyla kıyaslamamak. Özellikle kadınların eşleriyle kendini kıyaslamaması lazım. Erkek metabolizması ile kadın metabolizması da orada birbirinden farklıdır. Yani kendinizi başkalarıyla kıyaslamaya başlarsanız orada bir başarısızlık geliyor demektir. Siz kendinize inanacaksınız, kararlı olacaksınız, başkalarıyla da kıyaslamayacaksınız. Bir de şey de yapmak lazım, yani herkes bir şey söyler ya diyete girdiğiniz zaman. Bugünlük ye bir şey olmaz ya da hasta mı oldun sen, yüzün çökmüş. Bu tip şeyler çok geliyor. Bu tip gelen sözlerden de kendimizi korumamız lazım. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Rica ederim.
8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz uzman diyetisyen Elif Avcı ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.